ramus and ischial ramus angle, we can see that the male is less of an angle than the female. So we need to take this into account when we're making our sockets. Kadın ve erkek pelvisini karşılaştırdığımızda burada ramus açısından birbirine olan değerlerine baktığımızda erkek pelvisinin daha dar, kadın pelvisinin daha geniş olduğunu görüyoruz. Bu da bizim soketimizde etkili olacak bir bilmemiz gereken bir durumdur. Can I have a pointer? Pointer verebilir Mine's misin? died. Sorry. So depending on what type of socket we're doing, we need to make sure that we get those angles right, and it's something that we often forget to do. Burada hangi tip soket yapacağımıza bağlı olarak bu açıları kullanacağız. Bazen de bu açıları unutuyoruz. Yeah, thank you. We of course also need to make sure that we get our line of we get our line of progression so that we know later on when we're rectifying that our cast is in the correct position. So we need to make sure that we take this into account when we cast as well. Bu arada bizim ilerleme progresyon line'ımızı da bilmemiz gerekiyor ki daha sonra soketimizi protez üzerine yerleştirirken bu vektörden de yararlanacağız. So the two main socket types I think that we all know and use commonly is the ischial bearing, so something like the C shape, the H shape, which are more older types of sockets, but more commonly the quadrilateral socket. And then of course we have the ischial containment or ischial ramus containment with lots of different types of designs. Burada iki tip soketten bahsedebiliriz. Birisi iskiyal yük taşıyan soketler, diğeri ise iskiyal containment soketler. İskiyal bearing soketlerde C, H ve quadrilateral tipler, diğerlerinde de bildiğiniz gibi boyuna oval şaft, ketkem, saboliş ukla ve mas soket gibi soketleri ihtiva ediyor. So let's start with the quadrilateral socket. With the quadrilateral socket, weight bearing is done on the ischium, and it's the most common TF socket shape worldwide. Burada ilk olarak quadrilateral soketten bahsedecek olursak öncelikle iskiyumdan yük taşıyor ve dünyada şu anda en çok yapılan ve karşılaştığımız soket tipidir. The shape of it is wider medial laterally than it is anterior posteriorly, and what we use is the anterior wall. We tend to make that higher to push back the ischium onto the seating. Mediolateral olarak baktığımız zaman daha geniş, anterior posteriorda ise daha dar bir şekle sahiptir. Ön duvar biraz daha yüksek yapılarak iskiyumu olması gereken yere doğru itmeye çalışırız. So if we look at the picture, there we go. We tend to put some pressure on the scarpus triangle, pushing it, putting our trim line higher, making sure that there's space for the adductor tendon, and then it'll push back the ischium to the horizontal and flat seat. Oradaki kırmızı noktanın olduğu bölgeden geriye doğru itiyoruz, anteriordan posteriora doğru ki iskiyal tüber olması gereken yere otursun ve adduktör tendon içinde oradaki mavi nokta bir cep oluşturmalıyız ki tendon rahatsız olmasın. As I said, it's very well used, and in fact it is what most of us learn how to do when we first start being prosthetists. Söylediğim gibi en çok kullanılan soket şekillerinden biridir ve eğitimlerde de biz ilk öğrendiğimiz soket şeklidir. However, the quadrilateral designs do not provide medial skeletal support to maintain equilibrium.
Bunun yanında kuadrilateral soketin medial kısımda bir desteği olmadığından dolayı ekvilibrium desteği olmamış olur. So what does this mean? The gluteus medius contracts and forces the femur into a distal lateral wall of the socket. So we have that shift of the femur hitting the end of the socket, which forces the pelvis to migrate medially. And as that happens, there is perineal tissue is compressed, and here we start to get pressure, which maintains the equilibrium. Gluteus medius kasıldığında femurun uç kısmı soketi dışa doğru iterken pelvis de soket içerisinde mediale doğru yol alır. Bu arada perineal bölgedeki yumuşak dokularda yüksek bir basınç oluşur. So it's very common as the amputee puts his weight fully onto the prosthesis. Because of this, it's very common that we start to get a lot of gapping at the lateral wall in every single step as he walks. Bunun sonucu olarak da ampute bunun üzerine, protez üzerine bütün yükünü verdiğinde lateralde bir boşluk oluşmaya başlar. When we look at the ischial containment type of design, this design creates a bony lock with the anatomy that we have available. Ischial containment konseptteki soketlere baktığımız zamansa bu bir kemikte kilitleme sağladığı için ischium devamlı olarak soketin içerisinde kalır. Here what we have is the ischium and the ischial ramus contained within the socket, and in conjunction with the subtrochanteric contour holds the femur and abduction. İschium ve ischiumun kolu yani ramus soketin şeklinden dolayı soketin içerisinde kalacaktır ve bu trochanter majorun üzerinde kalan soketin üst kısmındaki yapıdan dolayı karşılıklı olarak kemikte bir kilitleme sağlayacak. The medial lateral dimension of the socket between the femur and the ischium is maintained, as well as it contains part of the gluteals to assist in weight bearing. Bu iki yapı birbirini destekleyip kilitlediği için mediolateral stabilite uygun olacak. Ayrıca buna gluteus medius'un kontraksiyonu da yardımcı olacak. We get a total contact, making use of a quasi-hydrostatic loading, and again further locking the residual limb inside the socket. Total kontak bir soket çalışması yaptığımız için de bu da ayrıca bize bir yükün taşınması için yardımcı olacak. We make the use of the skeletal medial lateral measurement as well as the soft tissue medial lateral. So the relationship between these two measurements will help to create that bony lock. Bu iki alacağımız ölçü tabii yumuşak dokuyu da hesaba katarak alacağımız bu iki ölçü bizim soketi dizayn ederken kullanacağımız ölçüler olacak. Of course, it's also very important to know what the adduction angle is of the patient so that we can maintain that. Bu arada hastanın abdüksiyon açısının ne olacağını da belirlemiş olmamız gerekecek. And here in this picture we can see how the ischial tuberosity would sit into the containment, where we would then lower it in the medial side and lift it up again in the anterior. Burada ischial containment soketin ischium'u nasıl içine aldığını ve öne doğru geldiğinde aşağıya doğru biraz daha alçaldığını ve kemik kısmın oradan çıkış noktasını görüyorsunuz. Rather than the straight lateral wall that we have in the quadrilateral socket, we would have a nice subtrochanteric shaping as well as making sure that our iliofemoral angle is correct or is the same as the amputee.
Hastanın amputenin açısına uygun olarak iliofemoral açıyı da soket üzerinde lateral kısmında tam olarak uyumlu şekilde yapmamız gerekiyor. If we look at them side by side, what we can see is that as the gluteus medius contracts, we have that lateral shift of the femur, making it quite uncomfortable distally, and we get that gapping in the lateral wall. Her iki soketi de birbiriyle karşılaştırdığımız bu görüntüde kuadrilateral soket olan kısımda femur ucunun ağırlık yük taşımaya başladığında konforsuz olduğunu görüyorsunuz. With the IC socket, what we get is that the containment that we have and the snug medial lateral fit will maintain that pelvic stability whenever there's a gluteus medius contraction. İstial containment sokette ise bu medial kısımdaki destek vasıtasıyla ischium soketin içerisinde kalacağından ve ayrıca gluteus medius kontraksiyonuyla da bunu destekleyeceğimizden medial-lateral stabilitesi daha uygun olacak. We can also benefit from the gluteal containment to assist in the weight bearing, as well as the subtrochanteric contour will hold the femur in that adducted position. Gluteal kasın soketin içerisinde olması hem ağırlık taşımamızı sağlayacak, ayrıca trochanter'in alt kısmındaki femurun sokete uyumlu olması da gene bizim ağırlık taşımamıza yardımcı olacak. When we look at the two designs side by side, so looking from above, what we can see is that with the quadrilateral socket, we have a much wider ML, so we're actually distorting the natural shape of the thigh and trapping the musculature in this unnatural position. Burada gene her iki soket tipini de yan yana karşılaştırdığımızda kuadrilateral olanın mediolateral olarak daha geniş olduğunu ve bu anatomiye çok da uymayan yapı içerisinde yumuşak dokuların sıkıştırıldığını görüyorsunuz. Whereas with the IC socket, what we see is we see a much more anatomical shape, making the anterior posterior wider than the medial lateral shape. İskial containment sokette ise mediolateral daha dar, anteroposterior olarak daha uzun ve anatomiye daha uyumlu bir soket şekli görüyorsunuz. So what does this design give us? Well, it improves the stability of the whole prosthesis. Bu dizayn bize ne kazandırıyor? Özellikle soketin protezin üzerinde kalmasını sağlayarak hastanın yana yatmasını engelliyor. So the first thing is it's when we have this containment, we reduce the lateral trunk leaning and increase the pelvic stability, and therefore they use much less energy because they're not using it to do that lateral trunk bending. Bu hastanın laterale yatmasını engellemesiyle birlikte abdüksiyon femuru da abdüksiyonda tuttuğu için bu mediolateral hareketleri azaltıyor. Okay. Yani. The femoral end is held in the adduction underneath the hip joint, just like in non-amputees. Burada femurun açısı ampute olmamış bir kişinin açısı gibi abdüksiyon pozisyonunda kalıyor. And the force length relationship is improved with respect to the gluteus medius, and as we can see, we get it nice and taut, so nice and tight, as opposed to when it's abducted, which is slack. Burada gluteus medius gerekli gerginlikte olduğu için
gevşek olmadığı için yeterince güçlü bir şekilde kontraksiyon sağlayabiliyor. Yeah, so apart from once we improve the stability of the patient, we also start to improve the control of the prosthesis. So now it starts to make sense to put very good components under there to get the most out of those components. Burada soket içerisinde femuru güzelce sabitlemiş olmamız, iyi bir sokete sahip olmamız, kullanmış olduğumuz ileri düzeydeki komponentlerden de hastanın daha iyi yararlanmasını sağlıyor. So with ischio containment, there's the basic concept, but there's a lot of different types of designs. Throughout the years, many people have looked at it and changed the shape slightly to see how it would work. However, the main thing is that they all contain the ischium in some sort of way. Ischial containment soket dizaynına baktığımız zaman yıllar içerisinde çok farklı dizaynlar yapılmış ve herkes kendi yöntemine uygun bir soket dizaynı yapmaya çalışmış. Fakat burada ana hedef ischium'un soket içerisinde desteklenmiş olması. So we have the Sabalich, who was pretty much the first person to describe the shape, and then the variations upon that. We then, I think, around the year in the start of the 2000s, Marlo Ortiz came out with a mass type socket design, which changes it from ischial containment to ramial containment. Bu soket dizaynları içerisinde en etkili olarak yapılmış olan Sabolik var. Bunun yanında 2000'li yılların başlarında MAS bu ischial containment sokete ramus containment'ında ekliyor. So, as the design evolved, the containment, instead of being more in a posterior place, it started to become more medial. And actually have the ischium free. So the amputee would sit down on his own ischium rather than on the socket. Mas sokete baktığımız zaman medial duvardaki ischium'u kontrol eden parçanın biraz daha öne doğru gittiğini ve ischium'un arkada serbest kaldığını, hastanın daha kolay, daha rahat oturabildiğini görebiliyoruz. So when you talk to Marlo Ortiz, luckily I've had the pleasure of doing that, how he started this design was that one of his patients wanted something more cosmetic, something that you couldn't tell, that wouldn't come through the trousers, that they would be able to sit down on their own gluteus. But then what he found was that by doing this design, he could actually get much more stability throughout the gait. Marlo bu soketi yapmaya başlaması bir hastasının pantolonlarında soketin belli olmasını istememesi ve kendi poposuyla oturmayı istemesinden kaynaklı idi. Ve bu dizaynı geliştirirken gördü ki mediolateral stabiliteyi bu şekilde de sağlayabiliyor. He lowered the trim lines quite substantially, both anteriorly and posteriorly, because the bony lock now happened between the trochanter and the ramus. Evet, bu dizaynla hem önde hem de arkada soketin kesim çizgilerini, üst kesim çizgilerini daha aşağıya alabiliyor. Çünkü oralara artık ihtiyacı olmuyor. Because of this, the amputee started to be able to have much more range of motion, so be able to bend over without the socket digging in, stretch, do sports, sit cross-legged, so in lots of different positions. Böylece range of motion biraz daha artıyor. Yani kalçadaki hareket açısı daha da artıyor ve hasta farklı sporları yapabiliyor. Öne daha çok eğilebiliyor. It also maintained the femur in a more adducted position or in the more anatomical position, giving them much more stability. So here you can see that it looks like there's a lot of lateral shift onto it, but it's because there's more adduction into the socket. Anatomik olarak femurun daha da addüksiyonda kalmasını
sağlayabiliyor. Burada da soket adaptörünün ne kadar laterale bağlanmış olduğunu görüyorsunuz. Ama bunu soketin içindeki femurun açısı adaptörü göstermiyor, addüksiyonda duruyor. And here is a very clear example of the bony lock that it provides, and also the cosmetic shape that it will give the patient. Bu resim gerçekten kemikler arasındaki kilitleme mekanizmasını net olarak gösterebilen bir resim. Ayrıca ne kadar da kozmetik bir yapıya sahip olduğunu yandaki resimlerde görüyorsunuz. So now the fashion is wearing skinny jeans. With a Marlowe, it's much more cosmetic and much easier to put those jeans on. Hasta dolayısıyla çok dar pantolonları veya kotlar giyebiliyor. When we look at the transfemoral socket, it really is the decision is really depending on the needs of the patient as well as the knowledge of the clinician. Transfemoral soketlere baktığımız zaman hastanın ihtiyacına göre çok farklı istekler olabiliyor. Bu klinisyenin bilgisinden ve becerisinden farklı olarak. Although we find the ischial containment socket much better for the amputee because of the stability it provides, it is a little more difficult to make, and so people then start doing quads more often. İschial containment soketin çok yararları çok olmasıyla birlikte bunun yapımı biraz daha zor. However, it's better a great quad socket than a bad ischial containment. Bunun yanında iyi bir quadrilateral soket kötü bir ischial containment soketten daha iyidir. But hopefully later on I will show you a technique to make a light ischial containment socket relatively easy. Ancak ben bugün size öğleden sonraki eğitim kısmında hafif ischial containment soketin ne kadar basit bir şekilde yapılabileceğini göstermeye çalışacağım. Of course, we now have other options that don't involve a socket at all. Osseointegration, we're seeing it much more common in daily practice, and basically what is done is titanium implant is put through the femur, and they just connect the prosthesis onto that. Bunun yanında soket olmaksızın yapılan osseointegration dediğimiz bir sistem de var. Burada kemiğin içerisine bir titanyum parça ekleniyor ve daha sonra protez bu titanyuma monte ediliyor ve soket ihtiyacı kalmıyor. This isn't still as common practice as maybe some amputees would like, because there is a lot of discussion on this option. There's been a lot of trials and a lot of failures because of infection or the breaking of the implant that goes into the femur. So selection process is extremely tight, as well as the rehabilitation process during it can be quite lengthy. So some patients don't want that. Bu sistem üzerindeki tartışmalar hala devam ediyor. Bazı vakalarda farklı negatif sonuçlar elde edilmiş durumda. Mesela titanyumun bu parçanın kemik içerisinde kırılması veya enfeksiyon gibi. Dolayısıyla bu sistemi uygulayacak olan uygulanmasını isteyen hastalarda çok sıkı bir prosedür takip edilerek seçimde özen yapmaya çalışıyorlar. With the current osseointegration connectors, they follow the alignment of the femur. This results in a unstable prosthetic knee position. Okay, so as they put the implant through the shaft of the femur, it means that the knee, the prosthetic knee will go directly under that, which gives us an unstable knee. Günümüzdeki bu konektörlerin
femura bağlanmasıyla femurun şaftının aksını izlemek zorunda olmasından kaynaklı olarak eğer protezi bu aks üzerine yerleştirirsek protez ekleminin normal anatomik ekleme göre daha önde olacağını görürüz. So what we find is that depending on the anatomy of the individual, we need to change the alignment to about 3 to 5 centimeters from anterior. So make the knee more posterior so that it is a much more stable prosthetic knee joint. Burada bizim gördüğümüz kadarıyla bu durumdaki olan hastaların protezini 3 santimetre kadar posteriore kaydırmamız gerekiyor. 3-5 santimetre kadar. Of course, for those who do have a socket, we also need to think of the next function, which is suspension. Lots of different types of suspension methods and various challenges that we have with a transfemoral amputee. Bunun yanında biz bir protez yapıyorsak ayrıca süspansiyon sistemlerinden de bahsetmemiz gerekecek. So the challenges that we face are that there's a high percentage of soft tissue with a very low stiffness or tone to that soft tissue, which is difficult to control. Burada hastaların transfemoral amputelerin sahip olduğu yumuşak dokunun kontrolü ile ilgili problemlerimiz olacak. As opposed to transtibial residual limbs, we don't have any skeletal suspension options apart from the one that's in the proximal, so the ischial tuberosity. Diz altı olan hastalarda çok fazla yumuşak doku olmamasına rağmen diz üstünde çok fazla yumuşak doku var. Sadece iskium olan bölümde belki kemikle karşılaşıyoruz. And regardless whether you're a woman or a man, you have very sensitive skin around the perineum, which we usually need to use as much of the area possible to get a good socket. Burada erkek veya bayan olması da durumu değiştirecektir. Ayrıca perineum bölgesinde eğer hastanın sensitif bir dokusu varsa orada da yeterli özeni sağlamamız gerekir. So we have more traditional types of suspension methods like straps or rigid pelvic bands, Tez belts, Silesian belt, and of course skin suction. Burada bantlar, askılar, işte pelvik kemerler veya bandajlar veya suction socket süspansiyon sistemlerinden biri de kullanılabilir. The suction socket, I think, is the more used suspension system, or at least what most amputees would prefer because there's no external straps or anything. However, although it's a good self-suspension, there are also negatives to it. Geleneksel olarak yapılan suction socket sistemlerde arada başka bir şey kullanılmaksızın yapılıyor bu soketler ve hasta çok iyi süspansiyon sağlamasıyla birlikte bunun negatif sonuçları da olabiliyor. So the main thing is, first we need an established residual limb. It's very volume dependent, so when we use it with a primary patient, they will lose volume very quickly. Burada stabil bir güdüye ihtiyacımız var. Eğer volümde büyük değişiklikler olursa sorunlar da artıyor. Because of that, when they put it on, sometimes we get quite not such nice noises coming out of the socket, which maybe some people don't want. Bazen de bu soketin farklı sesler çıkardığını ve hastanın bundan rahatsız olduğu sesler çıkardığını görebiliriz. It can be difficult to don because you have to put it on standing. So most amputees would lean on their sound side, put a bandage on, and pull themselves in, or an easy prof bag and pull themselves in. Bu soketin takılması da biraz zor. Hastanın diğer ayağı üzerinde ayağa kalkıp ve üzerine bir belki bandaj veya ona benzer bir şey sararak takması gerekecek.
It can be difficult to fit and maintain, so I'm sure we've all had to do quite a few check sockets to make sure that our volume is good within the socket. But if they change slightly their structure, then it's very difficult to fill up those spaces. Bu soketin uygulamasında check soket yapılması da gerekir ve takibi gerekir ki eğer boşluklar olursa bu test soketinde görülebilsin. You can get a lot of friction on the skin, not only from the rigid socket, but also from the bandage. So you can see here, these are bandage burns from them trying to get into the socket, as well as it's very common that amputees start to pull out some skin because it just might pull, and you can very easily create an adductor roll, which can be then very difficult to fix. Bu friksiyondan kaynaklı olarak ciltte bazı problemler olabilir. Ayrıca protezi giyip çıkarırken de kullandığı bandajın etkisiyle de aşağıda gördüğünüz resimdeki gibi bazı cilt problemleri oluşabilir. And of course it's a hygiene thing, so skin against thermoplastics or laminate material is not always the nicest because it's very difficult to clean, prevent any infections. If you have any slight wounds in the residual limb, it's not always so nice. Bir problemi de hijyendir. Bu tür soketlerin temizliğiyle ilgili sıkıntılardan kaynaklı olarak bazı sorunlarla da karşılaşılabilir. So from this, once liners were designed for transtibial patients, it was then found that they can provide the transfemoral some good options as well. Transtibiyal hastalar için liner kullanılmaya başladıktan sonra neden bu liner transfemoral hastalar için de kullanılmasın diye düşünüldü ve onlara da bir opsiyon sağlanmış oldu. As it's been reported, liners help to cushion the transfer of loads between the prosthetic socket and the residual limb. Raporlarda da belirtildiği gibi liner hastanın ağırlığını sokete yüklerken iyi bir geçiş sağlayabiliyor. They of course provide a functionality by contributing to the suspension of the prosthesis. Ayrıca protezin süspansiyonunda da büyük bir katkı sağlıyor. And they are they offer better suspension, durability and cushioning than something like a foam type liner. Ayrıca çok daha iyi süspansiyon sağlıyor, yüksek dayanıklık ve destek sağlıyor şeye göre, bir foam'a göre değerlendirdiğimiz zaman. So liners are self-suspending. They are rolled on to make sure that the soft tissue is elongated and stabilize that soft tissue. Liner'ı soketin güdüğün üzerine taktığımız zaman yumuşak dokuyu kontrol altına aldığını görüyoruz. And in the case of ISROS liners, you have a full-length matrix for the transfemoral liners that will further help minimize the pistoning. ISROS transfemoral liner'larda liner boyunca tamamında bir matris olduğunu ve elongasyon hareketini yapmadığını görüyoruz. So let's look into that a little bit further. It's a secure suspension, the ISROS liners, limiting the pistoning. Also, there's a less risk of suspension loss even when there is volume changes. Çok iyi bir süspansiyon sağlıyor, pistoning hareketini azaltıyor ve yüksek aktiviteli hareketlerde elongasyon olmuyor. As we know, when we change activities or have extreme ranges of motion, our muscular also changes shape. So the liner will follow the musculature change as well as maintain that suspension method. Ne kadar yüksek bir aktivite yaparsanız yapın, liner sizin kaslarınızın
yeni durumuna uyum sağlayarak süspansiyonu devam ettiriyor. As the suspension method is more distally, we can have a lot of comfort while walking, sitting, and in fact increase the range of motion as well, because the air won't be allowed in. Distalden yakaladığı için süspansiyonu rom açısını daha yüksek olarak kullanabiliyor. Hasta yürürken, otururken bu rom açısından yararlanmış oluyor. It gives us more control. So we saw this adductor roll before. This was coming off from a skin suction socket. Once we rolled a liner on it, what happened was that it elongated the soft tissues, stabilized them, and actually reduced that adductor roll, meaning that we could actually get the socket further up to become more comfortable. Burada liner'ın güdüğü nasıl kontrol ettiğini görüyorsunuz. Daha önceki soketinde medial roll olan bir hastanın üzerine liner'ı taktığımızda bu medial rolün nasıl kontrol altına alınabildiğini ve güdüğün gerçekten güzel bir şekilde kavuştuğunu görüyorsunuz. So using a liner with passive or active vacuum, for example like the sealant, what we'll also get is much more control, especially in rotation. We will limit all of that motion, therefore giving the amputee more control while he's walking. Aktif veya pasif olsun bu linerlardan kullandığımızda üzerindeki bu contanın rotasyonel hareketleri de engellediğini görüyorsunuz. Of course, when we look at the cosmetic side of things, eliminating any sort of straps and belts or pads that they might need to put in, we can have something very cosmetic. Kozmetik olarak baktığımızda ise bazı bantlar, kemerler vesaire kullanmayacağımızdan kozmetik olarak başarısı da yüksek olacaktır. So the first transfemoral liners was actually this liner here and the end with a locking liner, where we would have a distal attachment to hold the prosthesis in place. Transfemoral olarak yapılmış olan ilk liner en sağda görmüş olduğunuz pin kilit sistemli olan linerlardı. It had a standard, so cylindrical shape, as well as a conical shape to more match the anatomy of a transfemoral user. Anatomiye daha iyi uyum sağlayabilmesi için hem silindrik hem de konik olan güdükler için iki tip şekilde piyasaya sunulmuş. As with everything these days, the liner concept evolved, and then the sealant liner family started to come into effect. And as you can see, that's also evolved to slightly different sealant. Sealant, HSM sistemler geldiğinde de gene aynı şekilde hem silindrik hem konik güdükler için her iki liner profili de uygun şekilde piyasaya sunulmuş. If we looked at the locking liner again, almost these days it's not always used because we found that the sealant liner provides much better function for a transfemoral user. Yeniden pin kilit sistemli linerlara dönersek bu şu anda çok fazla kullanılan bir sistem olmamakla beraber çünkü HSM sistemler piyasaya sunuldu. However, you still have some amputees that can benefit from it. For example, somebody who is sitting down a lot and just wants to click their prosthesis into place, or shorter limbs where sealant isn't designed for. Bunun yanında uzun süre oturan yani çok aktif olmayan hastalarda ve kilidin yerine tam takılmış olduğundan emin olmak isteyen hastalarda bu liner tipini kullanıyoruz. Volume changes as well. So when they're, for example, new amputees, what we can find is that they lose volume very quickly when wearing a liner. But because we have our distal attachment at the bottom, it means that the suspension will still stay on, and they can use socks to fill up the volume changes. Volüm problemi olan hastalarda da veya ilk defa protez kullanacak olan hastalarda bu shuttle locklu sistemi kullanmamız mümkün. Çünkü volüm değişikliği olduğunda üzerine 10 kata kadar çorap giyebilir.
The locking liner works best with the ischial containment socket design because we really need that bony lock to control our rotation. Bu sistemde mutlaka ischial containment sistem yapmak lazım. Gerçekten de kemiksel kilitlemeye bunda ihtiyaç vardır. One thing that most people forget to do though when casting is to elongate. So we should always pull down with a lanyard during casting to make sure that we stabilize those soft tissues. Bu liner'la ölçü alırken şunu unutmamamız gerekiyor. Mutlaka ucuna bir ip bağlayıp ölçü esnasında aşağıya doğru çekiyoruz. As I said before, the sealant liner is mostly used these days, especially here. I know here in Turkey there's a lot of sealant liners used, and this is actually the latest sealant generation. It's the XTF liner. Günümüzde ise daha çok ben de biliyorum ki Türkiye'de çok fazla sealant liner'lar kullanılıyor. Bu burada görmüş olduğunuz en son jenerasyon sealant liner'dır. It's taking the original concept and combines a separate sealant ring. So this is separate to the liner, so that we can place the ring where we think the amputee would most benefit from it. Burada sealant konseptine uygun olarak temel liner aynı kalmakla beraber buradaki contanın yeri hastanın rahat ettiği pozisyonda yerleştirilebilir şekildedir. This means that whereas before sometimes the sealant would fall in a heavily scarred area or in a let's say anatomical shape that didn't go very well, we can position the ring slightly higher to avoid those sensitive areas. Daha önceki sealant sistemlerde bazen contanın olduğu kısım güdüğün gerçekten de şekillenmemiş olan veya skar dokuların olduğu bölgeye rast gelmekteydi. Bundaysa contayı istediğimiz yere koyabiliyoruz. Because the ring is separate, the liner is in fact like a very easy soft cushion liner, so it's very easy to put on for amputees. So before, when some patients, maybe because of their hand function was limited, it's much easier for them to roll this on. Bu liner'ın giyip çıkarması da daha önceki sealant X5 gibi olan liner'lara göre daha kolay. Bazı elinde problemleri olan hastalar için de daha etkili bir yöntem olacak. And you can see here in the picture below, the liner is pretty high up. What you can do is if he changes the volume, he can pull it up slightly higher or slightly lower depending on the volume, and therefore he doesn't need as many socks as he would normally. Normalde contanın yerini istediği yere koyabildiği için gün içerisindeki volüm değişikliklerinde hasta contanın yerini değiştirerek de rahatlığını sağlayabiliyor. Daha önce bunun için çorap giymesi gerekecekti. We would use the sealant always with a one-way valve, whether it's a passive one-way valve or in fact using it with active vacuum with Unity, where you would have a tube and a vacuum bypass on the valve that would suck out all the air, providing a negative pressure within the socket. Sealant X'i kullanırken aşağıda ise mutlaka bir valve kullanıyoruz. Bu 3 yönlü veya 2 yönlü valve olabiliyor. Yani kullandığımız sistem aktif vakumsa 3 yönlü valve kullanıyoruz. Pasifse 2 yönlü valve kullanıyoruz. Bu aşağıdaki tüp vasıtasıyla da boru vasıtasıyla da aşağıdaki emme sistemine vakuma bağlanıyor. What you can see here is that you can actually use the Unity with any type of knee. Because you just need it to hold the tube so that it doesn't get crushed when there's knee flexion, and then any sort of foot that the pump will fit in the flex foot range that will expel the air out. Buradaki resimde de her türlü diz eklemiyle bu sistemi kullanabileceğinizi görüyorsunuz. Aradan geçişi sadece bir hortum vasıtasıyla yaptığı için dizin bükülmesine, açılmasına herhangi bir negatif etkisi olmuyor. Aşağıdaki vakum sistemi de yukarıdaki sübaba bağlanıp gene aktif vakum yaptırılabiliyor.